hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cadılar Bayramı'na hazırlanacağız. Peki ne yapacağız? İlk başta güzel bir makyaj yapacağız, çok da abartıya kaçmadan. Ve tek tek bütün malzemeleri, her şeyi anlatacağım. Sonrasında nail art yapacağız, tırnaklarımızı boyayacağız ve en son olarak da kostüm giyeceğiz. Benim şöyle sade bir elbisem var. Ve ondan sonra da Cadılar Bayramı etkinliklerine katılmaya hazır olacağız. Cadılar Bayramı, paganlarda ilk başta ortaya çıkan, sonrası Hristiyanlıkla farklı şekillere bürünerek yoluna devam eden bir bayramdır. İlk başlarda hasat sonu, yani kışın başlaması olarak kutlansa da daha sonralarında artık çocuklar çeşitli makyajlar yaparak, kıyafetler, kostümler giyerek kapı kapı zil çalıp şeker topladığı bir bayram haline dönüşmüştür. Ülkemizde de Cadılar Bayramı'nda Halloween geceleri düzenlenmekte ve birçok yerde çeşitli etkinlikler, partiler, festivaller, film gösterileri ve benzeri aktiviteler yapılmaktadır. Peki biz bugün ne yapacağız? Tepeden tırnağa Halloween alacağız. Makyajımıza başlamadan önce saçımı şöyle bir toplamak istiyorum çünkü pudra falan süreceğiz. Evet, şuradan şöyle topluyorum ve sonrasında ise olmazsa olmazım siyah saç bandı takıyorum ki makyaj yaparken saçlar vesaire kafanızı karıştırmasın, şu şekilde. Evet. Şimdi ilk başta pudramızdan başlıyoruz. Ben şöyle bir şey kullanıyorum, Lancome. Lancome'un şu serisini kullanıyorum. İçinde bayağı renk skalası var. Şimdi peki ne yapacağız? İlk başta minik, açık tonlarda, Halloween'a hazırlandığımız için açık tonlarda pudra sürüyoruz. Pudrayı sürdükten sonra kontür. Pudradan sonra kontüre geçiyoruz. Şöyle şu boyda bir fırça kullanıyorum ben. Şu elmecik kemiklerimize şu şekilde ve burnun üstüne, alnı ve çeneye bu çizgileri attıktan sonra daha büyük allık fırçasıyla tonları karıştırıyorum. Hafif de pembe alıyorum ki şuralarıma birazcık daha hacim kazansın. Tekrar açık renk aldım. Şu renkleri karıştırdım. Kontür ve allık işlemimiz bittikten sonra dediğim gibi çok sade bir makyaj yapacağım. Hani öyle aşırıya kaçmayacağım. Şimdi iki tane fırça göstereceğim. Bununla far süreceğim. Bununla gölgeyi dağıtacağım. Gözümüzün üstüne gümüş renk kullanmak istiyorum. Önce şöyle farı bir güzel dağıtıyorum. Şu şekil göstereyim. Şuradan çektirebilirsiniz elinize. Evet, biraz mavimsi gümüşümsü bir şey. Bu şu an kullandığım ton. Şöyle bitirelim. Şöyle iyice yediriyorum. Ve şuradan hafif kuyruk gibi çıkıntı yapıyorum gözümün yanına. Şimdi burası önemli. Diğer fırçayla beyaz renk alıyorum ve beyazı gözümün ortasına sürerek dağıtıyorum. Tekrar beyaz alıyorum. Tekrar beyaz dağıtıyorum. Ve son olarak daha koyu renk olan siyahtan biraz şu tarafa ve biraz da
bu tarafa gölge veriyorum. Şöyle göstereyim. Yani dıştan içe olacak şekilde, dıştan içe olacak şekilde üstten kapak oluşturuyorum ve tekrar diğer fırçamla onu yedirip ortadaki çizginin gitmesini. Son olarak elinizde şöyle yapıp dışarıdaki fazlalığı alabilirsiniz. Evet, bakın bu gözüm şu an gölgeli. Şimdi diğer gözüme de aynı işlemi uygulayacağım. Tekrar alta ne yapıyorduk? Koyu gümüş rengi olan ve maviye bakan o fardan sürüyorum. Şimdi ne yapıyorduk? Önce beyaz, ortasına, çünkü gölgede sağdan soldan hareket gelsin istiyoruz göz kapağına kenarlardan. Ortaya beyazımızı sürdük. Ve şimdi siyah alıyoruz. Siyahtan önce biraz bu tarafa, dışa kuyruk, sonra içten bu taraftan. Biraz daha siyah, içten bu tarafa. Sonra dışta, üstten de bir paket oluşturuyorum şöyle şu şekilde. Ve bunu çekiştiriyorum kuyruk gibi. Ve en son ne yapıyorduk? Diğer fırçayla şu şekilde dağıtıyorduk biraz. Çok çizik kalmasın diye çizgi. Şundan kullanıyorum ben, Maybelline'in gözaltı kapatıcısı. Böyle döndürdükçe buradan üstten çıkıyor. Ay çok çıktı ya. Hep aynı şey yapıyorum. Neyse elimle süreceğim. Aslında bununla da sürebilirsiniz ucuyla. Fakat ben hep ayarını kaçırdığım için. Bir yerde okumuştum. Kadınlar göz makyajı yaparken hep ağzı böyle aa diye açılıyormuş. Gerçekten az önce şimdi ben de onu fark ettim. Buralarını temizlerken diye açıldı ağzım. Çok enteresan. Kaşlarımızı kaldırmaya geçiyorlar. İsterseniz direkt şeffaf rimel kullanıyorum. Ben şu şekilde kaşlarınızı kaldırabilirsiniz. Ya da böyle fırçalar, taraklar var, piyasada satılıyor. Bunlarla şöyle mesela taradıktan sonra, fırçaladıktan sonra kaşınızı, ondan sonra da bu rimeli kullanabilirsiniz. Aslında ikisi de aynı görevi görüyor. Ben direkt rimeli sürerek bu şekilde kaşlarımı kaldırıyorum ve bütün bir gece, yani yüzünüzü böyle sabunlu suyla yıkayana kadar ve hani göz makyaj, yüz makyaj temizleyicisi kullanana kadar bu bayağı gidiyor. Ertesi gün de katır katır olur eğer çıkarmazsanız, ama çıkartın tabii. Çünkü biliyorsunuz bütün makyaj malzemeleri zararlı. Yani işimiz bittikten sonra makyaj malzemelerini cildimizden temizlemeliyiz. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Gözümüze kalem çekiyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Flormar'ın Dip Liner diye geçiyor. Ben bu üründen çok memnunum, aşırı memnunum. Şöyle bir fırçası var. Ve gerçekten inanılmaz güzel kalem çekiyor. Ben üstte sevmiyorum genelde, yana seviyorum. O yüzden Cadılar Bayramı'nda olduğu için yandan böyle abartı bir çubuk çıkartacağım. Evet, gördüğünüz gibi. Buradan da aynı şekilde çılgınca bir çubuk çıkartacağım. Ve sonra o çektiğim çizgilerin hizasından şöyle gözümün içine doğru alıp orada bir yatay V oluşturup onun içini dolduracağım. Buraya da aynısını yapıyorum. Evet, şöyle göstereyim. New York Color rimeli kullanacağım. İlk başta şöyle gözlerimin üstüne sürüyorum.
Sonra ise altına sürüyorum. Evet, rimelimizi de sürdükten sonra ne yapıyoruz? Ruj. Şimdi Cadılar Bayramı için şu tarz bir ruj seçtim ben. Ve şimdi rujumuzu sürüyoruz. Hele buna uysun diye bayağı koyu renkli ruj sürdüm. Ruj seçtim pardon. Bu ruj aynı zamanda kalıcı ve mat. Gerçekten bunun tonuna bayılıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Ve şöyle gümüş renkli bir rujum var. Bununla dudağımın sağ tarafına biraz hava katmak istiyorum. Yani Cadılar Günü havası. Şöyle şuradan biraz sürüyorum. Korkmayın, astırarak sürün korkmadan. Hafif bir ışıltı veriyor bu gümüş. Kalem onu seviyorum. Gümüş ruju daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Ve evet, Cadılar Bayramı olduğu için küçük bir tane şuraya yara izi yapmak istiyorum. Bunun için şu fırçalardan kullanacağım. Şu uçlu olanı. Biraz pembe, biraz ten rengini karıştırarak şurada yara hissi vermek istiyorum. Tam şurada. Şöyle. Birazcık daha koyu kırmızı tonlar, sanki yaralanmış gibi oran. Ve bunu dağıtıyorum diğer fırçayla. Tekrar daha koyu bordo ile siyahı karıştırıp tek bir çizgi yapıyorum. Şu şekilde. Ve tekrar dağıtıyorum. Şimdi şu çizginin üzerine son bir kez siyah farla minik darbeler yaptıktan sonra tekrar kırmızıdan sürüyorum ve bırakıyorum. Şu şekilde. Şimdi dip liner'ımızla küçük küçük dokunuşlar yaparak sanki orada yara varmış gibi ya da dikiş izi olmuş gibi noktalar ve çizgiler koyuyorum, sanki dikiş varmış gibi. Ve hafif kızartıyorum. Evet, şu şekil. Ve son olarak biraz ışık vermek istiyorum. O yüzden ince fırçamla beyaz boyadan alarak şu şekil yarama ışık veriyorum. Gördüğünüz gibi buramda bir dikiş izi oldu. Evet, yaramızı iyice yaraya benzettikten sonra şimdi ne yapıyoruz? Sonra tuşları yapıyoruz makyajımızla ilgili. Şöyle bende bindiler vardı. Hindistan'dan aldım. Bunlar şimdi artık her müşterilerde bulunuyor. Şöyle göstereyim. Bundan bir parça kopartıp şu yaramın olmayan bu tarafına yapıştırmak istiyorum. Çok da dediğim gibi abartıya kaçmak istemiyorum bugünkü makyajda. O bindiği şöyle yapıştırıyorsunuz ve arkasından su, şurada kapta vardı, alayım. Suyu da şöyle yaptığınızda, bir bez veya parmakla üzerine bandığınızda, bastırdığınızda o kendiliğinden zaten cilde çıkıyor ve suyu da çıkan
bir sticker bu. Gördüğünüz gibi burada küçük 2 tane de parlak noktam oldu. Hadi önce saçı yapalım o zaman. En son tırnakları boyayalım ve giyinelim. Önce biraz saçımı ıslatıyorum suyla. Bu taçları ben çok seviyorum. Çok old school, çok eskilerde kullanılıyordu ama işime gayet yarıyor. Şunun şöyle klipsi var. Buradan geçiriyorsunuz. Ben bunu takıp ondan sonra bunu kolye gibi kafama takıp direkt ondan sonra saçları böyle tarayarak içe almayı seviyorum. Şu şekilde ilerlettiğinizde tarakla beraber tarayarak saçınızı arkaya doğru almış oluyorsunuz. Özellikle bu kahkülü kısa olanlarda falan bayağı işe yarıyor. Böyle saçı bayağı bir geren bir toka bu. Ben böyle salkım saçak bırakacağım cadılar. Bayram olduğu için sen de bırak dağınık kalsın. Saçları kabartıyoruz. Örneğin şöyle yaptığınızda hiçbir şeye gerek yok. Vallahi billahi föne, maşaya falan. Saçınızı iki bir şöyle arkadan kırıştırdığınızda bakın ne güzel dalgalanıyor, oluyor bitiyor. Şimdi tırnak süsümüz var. Arkasından giyiniyoruz ve Cadılar Bayramı partisine artık hazır olmuş hale geliyoruz. Mavi renkli bu ojeyi kullanacağım. Bu aslında neon bir oje. Neon diye satın aldığınızda bu tarzda ojeler veriyorlar. Beyaz ojeyle bütün tırnaklarımı boyayacağım. Evet, birkaç kat boyamanız gerekebilir. Benim elimdeki ojeden değil de daha böyle bu rakı beyazı. Daha mat bir beyazınız olursa daha güzel astar olacaktır. Şimdi neon mavi ojemi kullanacağım. Baş parmağıma komple neon maviden sürüyorum ve 2 kat süreceğim. Aynı şekilde işaret parmağıma da diğerlerini boş bırakıyorum. Diğer elimde de küçük parmağım ve işaret parmağımı süreceğim. Şöyle oldu. Şimdi bir kat daha geçiyorum. Şimdi üzerine beyazlı yıldızlar yapacağım. Şöyle irili ufaklı benek gibi de duruyor. Evet, aynı şeyi diğer elinizde de uygulayabilirsiniz. Ve çok koyu bir mor ojem var. Bununla beyaz olan yerlerden bir tanesine süs yapacağım. Şöyle göstereyim. Buraya yarasa yaptım. Buraya da göz ve ağız yaptım. Buraya da küçük benekler koydum. Ve diğer tırnaklarımı boş bıraktım. Evet, ojelerimiz de bitti. Ve şimdi giyinme vakti. Makyajımızı yaptık, yaramızı tazeledik, ojelerimizi sürdük. Ah, bir dakika. Aksesuar da önemli. Eskiden çok modaydı, bilenler bilir, şövalye yüzük diye geçiyordu. Aslında parmağın tamamını kaplıyordu ama ben bunu da çok seviyorum. İşaret parmağımı geçireceğim. Şöyle bir yüzük kullanacağım. Şövalye yüzük.
Ve bir de çok gözükeceğini sanmasam da arada bir kulak arkası yaptığımda saçımı şöyle küpelerim var. Bunları çok seviyorum. Böyle taktığınızda dönüyor ve arkadan döndürüp böyle bırakabiliyorsunuz. Yarım ay şeklinde böyle bir küpe. Aksesuarımı da taktıktan sonra şimdi hadi giyinmeye. Evet, böyle bir elbisem oldu artık. Bunu giydim. Ben bu elbiseyi çok seviyorum. Artık Halloween'a hazırız.